Herkese. Merhaba herkese, hoş geldiniz. Ben ISU World ekibinden Ayşenur Özcan. Bugün Perkiomen School'dan Burs ve Kabul Direktörü Abby Moser ile Perkiomen'de lise deneyimi hakkında konuşacağız. Görüşmeden önce bizimle henüz tanışmayanlar için kısaca ISU World'dan bahsetmek istiyorum. Dünyada 90 yıllık geçmişi var değişim programlarının ve ISU World'da Türkiye'de bunu yaklaşık 30 yıldır yapıyor. Senede ortalama 200 ila 300 öğrenci yurt dışı lise deneyimi yaşamak üzere Türkiye'den yolcu ediyoruz. Bunlara ek olarak özel lise ve üniversite danışmanlığı konusunda da çalışıyoruz. Öğrencilerimizi seçerken, yurt dışına gönderdiğimiz öğrencileri seçerken öncelikle öğrenci bize aday oluyor. Sonrasında onu dil sınavına tabi tutuyoruz. Bu arada yeterlilik kazanan öğrencileri de mülakata alıyoruz. Bunu takiben öğrenci ve veli görüşmelerini gerçekleştiriyoruz. Bu mülakatlardaki amaç öncelikle öğrenci böyle bir değişime hazır mıyı anlamak. Bununla birlikte öğrencinin ihtiyaçlarını da anlayıp onun için en uygun okulu seçmek için yapıyoruz bu mülakatları. Sonrasında okullara programlara başvuruyoruz. Kabul maillerini takiben de program başvuru işlemlerini tamamlıyoruz. Temmuz ayında da seçilmiş öğrencilerimizi oryantasyon kampına alıyoruz. Bu kamp yaklaşık 4 gün sürüyor. Mezunlarımız da deneyimlerini paylaşmak adına oryantasyon kampımıza katılıyorlar. Öğrencimiz yurt dışına gittikten sonra da biz eğitim süreci boyunca onlara destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kısaca ISU World bu şekilde işliyor. Şimdi eğer Abby de buradaysa onu da görüşmeye alalım. Bir katılımcımız burs imkanı var mı diye sormuş. Evet, birçok okulda burs imkanı oluyor. Öğrencinin başarı durumu, ilgilendiği aktivitelere göre. Abby burada. Hello Abby. Hello, how are you? Hi, how are you? I'm doing well, thank you. Some people have just left because we were a bit late, but we still have attendees now, so we can start if you're ready. Okay, yeah, my apologies. We had a time change in the United States this past weekend, and so my time is different than I was anticipating. Yeah, I understand. Amerika'da bu hafta bir zaman dilimlerinde değişiklik olduğu için bir karışıklık olmuş. Özür diliyor Abby geç kaldığı için. Great. Let me share my screen. Perfect. Well, my name is Abby Parrish-Moser, and I'm Director of Admissions at Perkiomen'de School. I've been in admissions for the past 25 years, 11 years at Perkiomen. Abby kendini tanıttı. Perkiomen'de kabul bölümünde direktör olduğunu söyledi. 25 yıldır bu görevi yapıyor. Bunun 11 yılında Perkiomen'de geçirdi. Yes, and Perkiomen'de School is in Pennsylvania, about 1 hour north of Philadelphia. There's easy access to major airports, and by car, we are less than 2 hours from New York City. We're also about 3 hours from Washington, D.C., and 5.5 hours from Boston. Perkiomen'in yerinden bahsetti. Pennsylvania'da olduğunu söyledi. Philadelphia'ya 1 saat uzaklıkta, New York'a 2 saat uzaklıkta ve Washington DC'ye 3 saat uzaklıkta olduğunu söyledi. Perkiomen'de School is a boarding and day school that enrolls students in grades 6 to 12 and a 13th year, which we call a PG year or postgraduate. Perkiomen hem yatılı hem de gündüz okulu %50-%50 karma bir okul, kızların ve erkeklerin birlikte gittiği. Hem yani 6-12 arasındaki sınıflarla birlikte aynı zamanda okul sonrasında yani mezun olduktan sonra da öğrencileri kabul ediyorlar. Yep. Our middle school, grades 6 to 8, is about 40 students. And our upper school, grades 9 to 12, is 260 students. Our average class size is 12.
Ortaokulları 6 ila 8 arasında 40 öğrenci, 9 ila 12 arasında da 260 öğrenci var şu anda. Okuldaki sınıfların ortalama büyüklüğü de 12 kişilik öğrenciler, 12 kişilik sınıflar. Yeah, we are 50% boarding and 50% day. We have a strong academic program and value diversity. Biraz önce söylediğim gibi %50 yatılı, %50 gündüz okulu ve akademik olarak farklı şeylere sahipler. Yeah, our first international student was from South Korea in 1896, and by 1910, students from over 20 countries were enrolled. Today, we have students from 28 different countries and 12 different states on campus, including 6 students from Turkey. İlk yabancı öğrencileri Güney Kore'denmiş. Şu anda 27 farklı ülkeden öğrenci var ve bunlar 6 tane öğrencileri de Türkiye'den 6 tane de öğrencileri var. You know, our highest priority at Perkiomen is the health and safety of our students and staff. This year, we're committed to delivering the Perkiomen education we all value while prioritizing the health and safety of our students and staff. Öğrencilerinin ve çalışanlarının sağlığı öncelikli geliyor. Bu sene de buna çok dikkat edeceklerini söyledi. Yeah, we're excited that all of our students return to campus this year. And we do have layers of mitigation measures. All of our students and staff are vaccinated. All of our students and staff wear masks when indoors. Bu sene öğrencilerin hepsi kampüse geri dönmüş. Herkes aşı oluyor. Yani hem öğrenciler hem de çalışanlar. Ve herkes okulda mutlaka maskelerini giyiyor. Yeah, and we also invested in enhanced cleaning measures and also improving filtration in all of our buildings. Hem temizlik açısından çok özen gösteriyorlar bu sene. Yani sağlık açısından çok dikkat ediyorlar. Bu COVID için çok ciddi önlemler alınmış durumda okulda. At Perkiomen, our small-scale campus creates opportunities for interactions from middle school to upper school and between faculty and students. Kampüsün özelliklerinden bir tanesi farklı işte liseden biriyle ortaokuldan biri de bir interaction, bir bağlantı kurabiliyor. Ona göre tasarladıkları bir düzen var okulda. Right. Our advisee mentorships provide direction and support, as well as a comfortable space to practice communication with trusted adults and peers. Bu öğrenciler arasında ve danışmanlar arasında bir mentorluk ilişkisi var. Böylece güvenli ilişkiler kurabiliyorlar. Yeah, each student is assigned a faculty advisor, and we meet in small groups every single day. Her öğrencinin bir fakülte danışmanı oluyor ve küçük gruplarda bir araya geliyorlar. Yes, the advisory program at Perkiomen School is a key component of the school's success and deeply entwined in our school culture. Bu danışmanlık programı onlar için çok önemli bir konu ve okulun başarısındaki de en önemli elementlerden bir tanesi. Yeah, in short, we know and care for our students and their families, and they know and care for us. Onlar öğrencilerini ve onların ailelerini çok önemsiyorlar ve öğrencilerin aileleri ve öğrenciler de onları çok önemsediğini söyledi. We are in the small town of Pennsburg with a beautiful green 185-acre campus. Our buildings are located centrally to the middle of campus and are a mixture of new and old architecture. Bulundukları kampüs küçük bir kasabada, Pennsburg'un 185 akrelik bir alanda
Yeah, the photo here is our main classroom building. It's only about 15 years old. Students enjoy a short walk between classes and the ability to spend time outside in their free time. Bu okulun içinde hem eski hem de yeni binalar var. Bu gördüğümüz bina 15 yıllık bir bina. Öğrenciler dersler arasında böyle kısa yürüyüşler yaparak farklı derslerine katılıyorlar. Yeah, with COVID, now more than ever, students spend a lot of time outside socializing, eating, and enjoying the campus. Şimdi Covid'le birlikte öğrenciler dışarıda çok daha fazla zaman geçiriyorlar. Hem yani yemek yemek için hem de sosyalleşmek için. Our mission and motto speak to who we are by creating a safe place for students to try new things and to take risks, like learning to play a new sport or instrument, joining a club or activity, or even creating a business. Okulun misyonu ve motosu aslında yani kim olduğunu yaratacağın tam şu anda çeviremedim, kusura bakmayın ama buradan çevireceğim. Öğrencileri kendileri olmak için risk alması konusunda ilham veren bir düzenleri, bir misyonları var. Ve yapılacaklar aslında çözümler yapılarak, yaşayarak öğreniliyor. Yeah, we know that students grow more when they work outside their comfort zone. And our motto speaks to how we inspire our students and how powerful it is to learn by doing. Onlar şunu biliyorlar, öğrenciler kendi konfor alanlarının dışına çıktıkları zaman çok daha fazla büyüyorlar. Bu yüzden de işte biraz önce söylediğim bu mottoları, her şey aslında yaşayarak çözümleniyor. Our institutes offer a unique opportunity for students to study and experience entrepreneurship, medical science, and artificial intelligence. Okulda çok farklı aslında öğrencilerin kendini geliştirebilecekleri alanlar var. İşte bu girişimcilikten medikal bilimlere, inovasyon kampüsüne kadar farklı alanlar var öğrencilerin içinde olabileceği. Yeah, our academic institutes are future focused and emphasize hands-on experiences. We know that experience is the best teacher, and the challenges of life can only be solved by taking part and having a voice in the experience. Bu enstitüler gelecek odaklı çalışıyor ve şunu çok iyi biliyorlar. Aslında her şey böyle elle dokunduğumuz zaman öğrenebiliyoruz birçok şeyi ve deneyim en büyük öğretmen burada. Bu yüzden de hani bu bütün bu enstitülerinde öncelik veriyorlar. Yeah, and students can graduate with distinction on their diploma if they design and complete the Institute Capstone Project. Bu Capstone Project diye bir projeleri var. Bu da bitirme projesi olarak çevriliyor sanırım, yanılmıyorsam. Ve bunu başarıyla yapan öğrenciler de yüksek notlarla mezun olabiliyorlar. We offer a comprehensive fine arts and performing arts program. Students can enroll in classes during the day and as afternoon activities. Farklı sanat programları var okulda öğrencilerin katılabileceği. Hem gün içinde hem de okul sonrasında bu aktivitelere katılabiliyorlar. Yeah, here's a photo of one of our AP art students putting her work on display in our gallery. You'll also see a photo of play auditions for our recent production of Clue. Burada bir AP öğrencilerinin galeride yaptığı sanat eserlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda da yakın zamanda gerçekleştirdikleri oyunun katılımcı öğrencilerin olduğu bir fotoğraf var.
Yeah, and this year we have a rock band, which is the other picture here, glee club, chorale, instrument ensemble, and a dance team. And our rehearsals for the winter production, Shrek the Musical, are underway too. Şimdi bu sene bir rock grupları da varmış. Bu da diğer fotoğraftaki görebiliyoruz orada. Bunun dışında koro, dans ekibi ve bu sene de Shrek müzikalini gerçekleştiriyorlarmış. And here's a picture of our dance team. You will see a student, a girl from Turkey, third from the left. She's from Ankara. Burada da dans takımını görüyoruz. Burada Türkiye'den bir katılımcı var. Üçüncü kişi resimdeki sol taraftan. Ankara'dan bir Türk öğrenci. Yeah, she joined us a few years ago and she's a senior this year. Birkaç sene önce katılmış okula ve bu sene son sınıfmış. All of our students participate in at least one sport. We have 20 different sports to choose from. We have a sport for every student. Tüm öğrenciler mutlaka bir spor aktivitesine katılıyorlar. 20 tane farklı spor alanı var. Yani her öğrenci herkes için bir spor olduğunu söylüyor. Yeah, our premier sports are girls and boys basketball and baseball, as well as girls and boys lacrosse and volleyball. Many of our athletes from these programs continue to play at the university level. Ana sporlar kızlar ve erkekler için basketbol, beyzbol, voleybol ve lacrosse. Bu takımlara katılan öğrenciler üniversitede de bu sporları yapmaya devam ediyorlarmış. Yeah, students can learn and try a new sport, and we have teams and space for students that are already experts. On campus, you'll often find students cheering on their friends with great school spirit and pride. Öğrenciler arasında çok ciddi bir dayanışma var. Sporlarda genelde herkes birbirini destekliyor ve hani takımlarda böyle köşede bağırılır, onu yapıyorlar. Yani yeni sporları öğrenme ve deneme için de alan sağlıyorlar. Aynı zamanda hani daha böyle ileri seviye sporcular için de sporlar olduğunu söyledi. Yeah, most of our coaches are also our faculty. So they are mentoring you in the classroom and on the field or the court or in the pool. Birçok koç fakülteden aynı zamanda hem derslerde hem sahada yani havuzda dedi aynı zamanda hangi takımdaysanız oralarda da katılırsanız size yani spor takımlarında size mentorluk yapmaya devam ediyorlar farklı yerlerde de. Yeah, our very own Mr. Baker, Coach Baker, celebrated 500 wins on the baseball field, one of only 3 coaches in the state to hold this honor. Mr. Baker diye koçlarından bir tanesi beyzbolda 500 tane kazanımı varmış. Bu yaşadıkları state'de, Pennsylvania State'de, eyaletinde 3 tane onun gibi kişi var. Yani 3 kişiden biri aslında bunu yapabilmiş. And here's another picture of a student from Turkey. He is from Istanbul and joined us this year in grade 11. He's playing on our varsity basketball team. Bu resimde de yine bir tane Türk öğrenci görüyoruz. İstanbul'dan bir Türk öğrenci. Bu sene Perkiomen'e katılmış. 11. sınıfta ve basketbol takımında görebileceğiniz üzere. Yeah, last week we had an introduction to the basketball season with a slam dunk contest. Geçen hafta da basketbol sezonu yeni başlamış. Çok ciddi bir şeyle contestle Türkçesini şu an söyleyemiyorum. Yeah. I cannot remember the Turkish contest. Yeah. Boarding at Perkiomen prepares students for life. It's a 360-degree experience
which extends beyond the desk, beyond the bell, and beyond the expected. Boarding, yatılı okul öğrencisi olmak Perkiomen'de öğrencileri 360 derecelik bir deneyim sağlıyor diyor, hayata hazırlıyor diyor. Yeah, we have 4 dormitories on campus. All our dormitories have rooms that are shared by 2 students. The 2 dormitories you see in this photo are about 6 years old. Bu fotoğrafta gördüğünüz 4 tane öğrencilerin yatılı kalabileceği alan var kampüsün içinde. Bu fotoğrafta gördükleriniz de onları gösteriyor burada da. Her oda 2 kişilik öğrenciler, 2 kişi için tasarlanmış durumda. Yeah, faculty live in apartments within the buildings. And the dorms are great places for students to practice independent living skills, like cleaning their own rooms, doing their own laundry. They can also be places for student leadership, as all of our dorms have student proctors that help facilitate a positive environment. Fakültede burada apartmanlarda yaşıyor ve şunu söyledi, bu yatılı kalınan yerlerde aslında öğrencilerin bu özgür yaşama, yani kendi kendine yaşama deneyimini kazandıkları, işte kendi çamaşırını yıka, kendi hani etrafını toparla gibi deneyimleri, bunları pratik edebildikleri bir alan. Aynı zamanda liderlik konusunda da deneyim kazanabildikleri bir alan burası. Yeah, and our day students often spend almost as much time on campus as our boarding students. They often make strong connections with boarders and invite them to their homes for weekends and holidays. Gündüz öğrencileri de, yani yatılı kalmayan öğrenciler de en az bu yatılı öğrenciler kadar kampüste vakit geçirdiklerini söyledi ve hani çok ciddi bağlar kurulduğunu söyledi yatılılar ve gündüz öğrenciler arasında. Genelde hani hafta sonları bu gündüz öğrencilerin yatılı öğrencileri evlerine çağırdığından bahsetti. Yeah, weekend are a great time for students to relax and spend time together. Weekend activities are open to both day and boarding students. The school provides structured events on and off campus each weekend for both middle and upper school students. Şimdi okul hafta sonları hem okulda hem okul dışı etkinlikler düzenliyor öğrencilerin bir araya gelmesi için ve hem gündüz öğrencileri hem yatılı öğrenciler bu etkinliklere katılıyorlar. Bu zamanlar hani öğrencilerin bir araya gelip güzel vakit geçirmeleri için, rahatlamaları için çok hani güzel anlar olduğunu söyledi. Yeah, so far this year we've gone kayaking, whitewater rafting, hiking, shopping, bowling, golfing, even to a minor league baseball game. And students have been to Chinatown in Philadelphia and are planning a trip to Broadway in New York City. Bu sene yapılan aktivitelerden bahsetti. Bayağı iyi. İşte kayağa gitmişler, rafting'e gitmişler, dağa çıkmışlar. Bowling, golf, işte beyzbol, minor league, bu daha düşük ligde beyzbol maçına gitmişler. Chinatown'a gitmişler. Çin bölgesine gitmişler şeydeki. Ve bu senede yine şimdi Broadway'e gitmek için bir planları varmış. Yeah, and each weekend there's a good combination of events on campus along with trips off campus. There's a movie theater in town and students spend weekends this fall cheering on their peers on the football field, volleyball court, and the stage. Her hafta sonu hem kampüs dışında böyle etkinlikler olduğunu söyledi ve öğrenciler işte birbirlerine maçları olduğu zaman da birbirlerine gidip destek oluyorlarmış. Yeah. Perkiomen'de School has 3 full-time college counselors nationally recognized for their expertise in the field of admissions. 3 tane tam zamanlı üniversite danışmanları var. Uluslararası seviyede de hani bunlar tanınmış ve başarılarıyla tanınmış kişiler olduğunu söyledi.
Right. Each counselor works individually with students and families to navigate the college search and application process. Her danışman öğrenciler ve onların ailesiyle tek tek çalışıyorlar bu üniversite danışmanlık sürecinde. Yeah, and Perkiomen School is a closed test center, which means a private center for just our students to take the SAT, TOEFL, ACT, AP exams. So we have everything a student needs right here on campus. Perkiomen'in bir özelliği daha aynı zamanda kapalı bir sınav alanı olması. Yani bu üniversiteye başvururken alınması gereken işte SAT, ACT gibi ders sınavları öğrenciler burada Perkiomen'de alabiliyorlar. Yeah, and so our primary goal is to help our students connect with the right fit university where they can pursue their passions and find success. Öncelikleri aslında öğrencilerinin doğru okulla, kendilerine doğru ihtiyaçlarına doğru gelecek okulla, ihtiyaçlarına karşılık verecek okulla okula gidebilmeleri ve bunun için çabalıyorlar. In terms of the application, we work to make the application process simple for all students, and we're happy to work individually with students and families. Bu okula Perkiomen'e başvuru sürecini yapabilecekleri en kolay seviyede, yani herkes için kolay bir seviyede yapmaya çalışıyorlar ve öğrencilerle birebir çalışıyorlar bu süreçte. Yeah, I'm not going to spend a lot of time on this slide because ISE World is an expert in helping students navigate the application process for boarding students. And so you're in good hands in that regard. Bu slaytta fazla vakit geçirmeyeceğini söyledi. Çünkü ISE World'un thank you. ISE World'un bu süreçte öğrencilerine çok iyi bir destek verdiğini ve bu konuda expert olduğunu, uzman olduğunu söyledi. I really hope that you will reach out and connect with us and come meet our admissions team. Our borders opened yesterday for students and families to travel, and we're excited to see folks on campus soon. Umuyor ki yani onlarla bağlantı kurmak için harekete geçersiniz ve onların buradan kabul ekibiyle tanışmaya gidersiniz. Yakın zamanda kapılar açıldı, yani girişler açıldığı için oraya gidip ziyaret de edebilirsiniz. And I apologize again for being late. I'm very embarrassed about that, but I'm happy to answer any questions that families have. Tekrardan özür diliyor geç kaldığı için. Herhangi bir sorunuz varsa hepsini cevaplamaya hazır olduğunu söylüyor. Bir tane sorumuz var. We have one question. What is the admissions procedure for postgraduate year? Yeah, for the postgraduate year, it's similar to the process for all students. The difference is we will be very intentional in choosing courses for our postgraduate students. Aslında bu süreçte normal öğrencilerin başvuru süreciyle benzer olduğunu söyledi. Pardon, soruyu söylemedim Türkçesini. Bitirmiş, yani liseyi bitirip başvuran öğrenciler için kabullerin nasıl olduğunu sordu bir katılımcımız. Bu aslında işte bunu söyledi Ebi de bunun normal öğrencilerle aynı olduğunu, ama bu öğrencilerin ders seçimlerinde hani daha şey olduklarını, seçici olduklarını söyledi. We have another question. Is there a typical student that the school recruits? I would say for us, with having 6 students from Turkey this year, we have been impressed with their preparation and their ability to transition well to our environment. The students that do best at Perkiomen are those students who are willing to take advantage of opportunities and try new things. Bu sene 6 tane Türk öğrenci, Türkçesini söyleyeyim sorunun. I should translate the question before. Yeah. Okulun, Perkiomen'in bir tipik bir model öğrenci var mı kabul edilir diye sordu bir katılımcımız. Bu sene 6 tane öğrenci geldiğinden bahsetti bir Türkiye'den ve hepsinin nasıl yani hazırlandıkları konusunda çok hani etkilendiklerini söyledi.
Onlar için ideal tip öğrencinin farklı konularda hani you said willing to take advantage of different situations. Opportunities and try new things. Farklı konuları deneyimlemeye açık olan öğrencilerin ve farklı fırsatları deneyimlemeye açık öğrencilerin onlar için doğru öğrenci, yani doğru fit öğrenci olduğunu söyledi. We have another question. Is it possible to waive standardized exams due to pandemic? Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz test center'ların birçoğunda bir kapanma oldu. Bir katılımcımız bunları hani farklı bir türde yapabilmemiz mümkün mü diye soruyor. Yes, we know that it's been challenging to complete exams due to the pandemic, and we won't let that be a barrier to a complete application. Bu pandemi yüzünden bu test süreçlerinin zor olduğunu söyledi ama bunu hani o başvuru süreçlerini etkilememesi için hani ellerinden geleni yaptıklarını söylediler ve buna engel olmayacaklarını söylediler bu problemlerin. We have another question. In your current school, what's your best favorite learning environment? How does this school use that style of teaching? I'm going to translate it. Bu okulda Perkiomen'de en favori, en sevilen öğrenme alanının, deneyiminin nasıl olduğunu soruyor bir katılımcımız. Ve bu Perkiomen'de bunu nasıl hani kendi öğretim süreçlerine kattığını soruyor. I would say yes. all of our faculty want our students to have hands-on experiences and learn from doing. Our teachers never want a student to sit in class and say, when am I going to use this? Why do I need to learn this subject? And so they often will provide projects and learning so that students can make connections to real life. Bütün fakülte için bu söylediği şey geçerli. Her öğrencinin birebir yani bir işi yaparken hani onu hands-on deniyor İngilizce'de. Hani birebir deneyimlemelerini istiyorlar öğrencilerinin ve yaparak öğrenmelerini istiyorlar. Hiçbir zaman yani bir öğrencinin sınıfta oturup da işte ben bunu ne zaman, ne için kullanacağım, işte neden bunu öğreniyorum demesini istemiyorlar ve hepsinde genel olarak fakülte görevlilerinde genel olarak bu şey var, projeler veriyorlar öğrencilere ve böylece öğrenciler gidip kendileri deneyimleyerek yaparak öğreniyorlar. Right, yeah, we have an innovation center on campus with 3D printers and lots of technology for students to work on projects. Aynı zamanda kampüste bu hani öğrencilerin yaparak öğrenmelerini istedikleri için bir inovasyon merkezleri var. Burada işte birçok teknolojik alet, 3 boyutlu printerlerin bulunduğu bir alan burası. We have another question. What is the most important part of an application? Başvuru sürecinin en önemli kısmı nedir diye soruyor bir katılımcımız. Yeah, I think it's two things. The school record to show us that a student is capable of doing the work, but also the interview, because making sure Perkiomen is a right fit for students is really important to us. İki tane önemli konu olduğunu söyledi. Bir tanesi öğrencinin okuldaki başarısını gösteren kısım, yani okuldaki durumunu gösteren kısım. Buradan da hani öğrenci hani Perkiomen'de yapabileceklerini yapabilir miyi görüyorlar. Ama en önemlisi de asıl görüşme kısmı olduğunu söyledi. Bu hani doğru fit mi okula burada anladıklarını söyledi. Yeah, and the interview can also help tell the story of the school record. Ve hani bu görüşme esnasında da aslında bu öğrencinin okuldaki durumunu da görebilme şansları oluyor. We have another question. We have so many questions tonight. That's okay. How do you support students with learning differences like
disleksi öğrenme şekilleri olan öğrenciler, işte disleksi olsun, Asperger olsun, bu tarz öğrencileri nasıl desteklediklerini soruyor bir katılımcımız. Yes, at Perkiomen we have two academic programs that provide support for students. One is ESL, English as a Second Language. The other is our Learning Center, which provides support for students with learning differences like dyslexia. İki tane akademik program var Perkiomen'de bu tip destekleri sağlayan. Bir tanesi ESL, bu English as Second Language diye geçiyor. İkinci dil, işte İngilizce konuşanlar için destek sağlayan program. Diğeri de bir öğrenme merkezleri var. Bu da disleksi gibi durumları olan öğrencilere öğrenim süreçleri boyunca yardımcı olan merkez. Yeah. Well, I have a question, if I may. Sure. So when I was back in school, I just wanted to get out of it. Like it was a hassle, an obstacle, and I had to conquer it. Like I saw it something like I had to conquer in order to start my life. But since I got into this business and started to learn about boarding schools, I'm feeling like I have the urge, to go back to high school. So my question for you would be, what about the school are you, as an administrator, most proud of? I think what I'm most proud of, I've been here for 10 years. The first headmaster, when I was here, head of school, focused on building our academic reputation. The current head of school has focused on building student community and student pride. And so I think I'm most proud of our community of support and how we are student focused and student centered. 11 yıldır buradaydı, söylemişti bir konuşmasının başında ve ilk okulun başındaki kişi o zamanki daha böyle akademik açıdan okulu ben sorumu yapmadım, tercüme etmedim. Ben sordum, burada çalışan bir kişi olarak okulla ilgili en gurur duyduğu şeyi sordum Ebi'ye. O da işte yaklaşık 11 yıldır burada ve 10 yıl önceki okulun başındaki kişinin bu akademik açıdan okula çok fazla yaptığını söyledi. Ama şimdiki okulun başındaki kişinin de daha böyle topluluk ve öğrenci odaklı bir bakış açısı olduğunu ve bu açıdan büyütmeye çalıştığını söyledi. Bu içerideki topluluğun içindeki destek yapısından en çok gurur duyduğunu söyledi. Yeah, when students feel in charge of their education and that they get to make decisions of their own, I think they enjoy it more. Öğrencilerin kendi eğitim süreçlerinin böyle hani yöneticisi, işte o sürücü koltuğunda olmasının öğrencilere çok daha fazla bir şey öğrettiğini söyledi ve kendi kararlarını kendilerinin vermelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Let me see if we have any more questions. I believe this is it. Okay. Başka sorusu olan varsa yazabilir hızlı bir şekilde, yoksa Ebi'ye teşekkür edeceğiz. There is one question in Q&A. Hold on. Do we have exchange opportunities for students from public schools in Turkey? I'm not quite sure what exchange means, but we do have students come for just 1 year or sometimes part of 1 year. Bazı öğrencilerin bir sene, bazı öğrencilerin de bir senenin belli bir kısmında katıldıklarını söyledi. Epey bir katılımcımız değişim fırsatları olup olmadığını sormuş. We have another question. I believe this is going to be the last one. Is it possible to graduate in 1 year? Bir sene içinde mezun olmak mümkün mü diye soruyor bir katılımcımız.
Yes, our postgraduates will graduate in 1 year, and we will accept students to grade 12. Of course, that involves a review of credits to make sure they meet graduation requirements. Bunun mümkün olduğunu söyledi. Postgraduate, yani mezun olduktan sonraki süreçte mümkün olduğunu söyledi Abby. Yani bunu önceden de bahsetmiştik. 12. sınıfta kabul ediyorlar. Burada kredilerin önemli olduğunu söyledi. Yani önceden aldığı kredi derslerin önemli olduğunu söyledi. It's really difficult to translate, you know. Thank you so much for doing that. This is my first experience. Thank you so much. Yeah. Çok özür dilerim. Bu tercüme yapmak o kadar kolay bir şey değil. Sadece İngilizce konuşuyor olsak çok daha kolay olacaktı. Abby, thank you so much for sparing the time to attend to our webinar and to introduce Perkiomen'de to our community. Great, thank you. My pleasure. Bye-bye. Bye bye. Teşekkürler, iyi akşamlar.